Merhaba, bugün size ünlü bir modele ait bir çanta anlatacağım. Çantada kullandığım kağıt ipi gramajlı olarak aldım, kendim sardım ve kullandım. 310 gram ip almıştım. Bu çanta için 288 gram ip kullandım. Eni 36 santim, boyu buradan aşağıya 45 santim, saptan tabana kadar 60 santim ve saplarımız da 40 santim. Bu ölçülerde yapacaksanız yine 300 gram ip yeterli olacaktır. Ama videonun içerisinde anlattığım gibi daha da büyüterek yapacaksanız daha fazla ip almanız gerekiyor. Ben 30 zincirle 96 tane sık iğneye ulaştım ve onun üzerine 32 tane model kurdum. İpi çok ince olanlar videonun içerisinde anlattığım gibi 38 zincirle başlayabilirler. Sadece daha fazla model sayınız olur. Çantanızı büyütmüş olursunuz. Benim ipim ince olduğu halde 36 santime ulaştım. Size bir tane çanta paylaşacağım. Aynı sayılarla 40 santime ulaşmıştım. Siz ipiniz kalınsa ve 38 zincirle yaparsanız çantanızın genişliği çok büyük olur. O yüzden 38 zinciri ipi ince olanlar kullansın. Ya da eli çok sıkı olanlar kullansın. Baştan sona 3,5 milim tığ kullandım. İpiniz çok ince ise 3 milim kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre 4 milim de tığ kullanabilirsiniz. Çantada kağıt ip, pamuk makrome, polyester makrome, slim koton plus ipler ya da elinizde kalan ince ipleri kullanabilirsiniz. 2 kat yaparak kullanabilirsiniz. Değerlendirmek istediğiniz kışlık ipleri kullanabilirsiniz. Sadece doku farkı olacaktır. Kağıt ip ütüyle güzelleşen bir ip. Videonun sonunda ütüledik ve bu haline geldi. Yakından göstereceğim rengini tam olarak görebilmeniz için. Saman sarısı renk kullandım. İç hacmi de oldukça büyük. Bu şekilde. İç hacmi de oldukça geniş. Buraları istiyorsanız sonrasında çıt çıt takabilirsiniz. Bu çantayı da yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Şimdi artık çantanın yapımına başlayabiliriz. Başlangıçta hızlı ilerleyebilmek için size pamuk makrome ile anlatacağım. İstiyorsanız bu çantayı pamuk makrome ile, polyester makrome ile, slim koton iplerle örebilirsiniz. Ya da elinizde ince ipleriniz varsa 2 kat yaparak örebilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Bu iple de en son gül çantayı örmüştük. Ben 30 zincirin üzerine artırmalarla 96 tane sık iğneye ulaşacağım. Ve bu 96 tane sık iğne ile 32 tane V harfine benzeyen model kuracağım. Ön tarafta 16 tane, arka tarafta 16 tane. İpimizin inceliğine kalınlığına göre genişliği değişebilir. Çantamızın genişliği değişebilir. Benim buradaki ipim inceydi. Model kurulumuyla beraber yaklaşık 34 santime ulaştım. 34-34,5 santime ulaştım. Bir tane çanta paylaşacağım. Oradaki ipim kalındı. Aynı sayılarla 40 santime ulaştım. Genişliği 40 santim oldu. Yani ipimizin inceliğine kalınlığına göre çantamızın genişliği değişecektir. O yüzden benimle aynı sayılarda yapsanız bile ben burada 34-34,5 santime ulaşmışken siz 32'ye de ulaşabilirsiniz. Aynı daha demin söylediğim gibi 40 santime de ulaşabilirsiniz. Ben 30 zincirle, ince iple 34 santime ulaştım. Kalın iple 40 santime ulaştım. Yeni başlayanlar lütfen benimle aynı sayılarda yapsınlar. Sizin de en fazla çantanızın genişliği değişir. Ama benim verdiğim sayılara uyarak yaptığınız için herhangi bir yanlışlık yapmazsınız. Düzgün bir tane çantanız olmuş olur. Sökmek zorunda kalmazsınız. Bu da genişliği oldukça yeterli. Günlük kullanımda da plaja giderken de kullanabileceğiniz bir çanta. Başlangıcını pamuk makrome ile anlatacağım. Sonra kendi ipimize devam edeceğiz. Artık oval tabana başlayabiliriz. Kağıt ipte de 3,5 milim tığ kullandım. Pamuk makromede de 3,5 milim tığ kullanıyorum. Başlangıçta zincir çekerken zincirlerimizi gevşek çekiyoruz. Sonrasında artık tabanı oluşturmaya başladığımızda zincire kolay girip çıkabilmek için gevşek çekmemiz gerekiyor. Sizin eliniz sıkı olabilir. O zaman siz zincirlerinizi 4 milimle çekin. Artık sonra üzerine tabanı örmeye başladığımızda 3,5 milime geçersiniz. Benim elim gevşek, yine 3,5 ile devam ediyorum. Zincir çekmek için öncelikle ilmek oluşturacağım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Halkaya giriyorum. İpi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Buradaki ipimi sıkılıyorum. Bir tane ilmek oluşturdum. Artık üzerine 30 tane zincir çekeceğim. Zincir çekmek için
İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Ne tığ sıkıyorum ne buradan geçen ipi gergin tutuyorum. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Zincirlerimiz V harfine benziyor. İpi alıp ilmekten geçirerek gevşek gevşek zincirlerimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir sayı saymadım. Yeni başladınız diyelim. Siz de sayıyorsunuz ama karıştırdınız, emin olamadınız. Tekrar baştan nasıl sayacaksınız? Zincirlerimiz V harfine benziyor demiştim. Birinci V harfinden saymaya başlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çekmişim. Sonrasında devam edebilirim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. 30 tane zincirimi çektim. 30 tane zincir çektik. Artık artırmaları yapmaya başlayacağım. Bunun için de 4 tane işaretleyiciye ihtiyacım var. Özellikle yeni başlayanlar kullanırsa rahat ederler. Eğer işaretleyiciniz yoksa 4 tane ip kesin. Benim işaretleyici taktığım yerlere siz de ip bağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üçü aynı renkte, biri farklı renkte. Buradaki yeşil işaretleyici benim hem sıra sonum hem sıra başlangıcım olacak. Zincirin ön tarafı V harfine benziyor. Arka tarafında gördüğünüz gibi kısa çizgiler var. Bu şekilde kısa çizgiler var. Şimdi bu kısa çizgileri kullanarak örmeye başlıyoruz. 30 tane zincir çektim. Zinciri döndürdüm. 30. zinciri bırakıyorum. 29. zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağım. 30.'yu bıraktım. Tığın başına dolamıyorum. 29. zincirin arkasındaki çizgiye girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek sık iğne yapıyorum. Aynı yere girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek sık iğne yapıyorum. Yine aynı yere girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek sık iğne yapıyorum. Yani 29. zincirin arkasına 3 tane sık iğne yapmış oldum. Birincinin tepesine işaretleyiciyi takıyorum. Ve üçüncünün tepesine işaretleyiciyi takıyorum. Siz de ip kestiyseniz iplerinizi bağlıyorsunuz. Artırmalarımızı buralarda yapacağız. O yüzden işaretleyiciler önemli. Yeni başlayanlar zincir çekmeyi, sık iğneyi bilmiyor olabilirler. O yüzden başını böyle yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. 29. zincirin arkasına 3 tane sık iğne yaptık. Birincinin ve üçüncünün tepesine işaretleyiciyi taktık. Şimdi sırasıyla zincirlerin arkasındaki çizgilere giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Sık iğne için ipi aldım. 2 ilmeği birlikte çektim. Bir sonrakine girdim. İpi aldım. 2 ilmeği birlikte çektim. Bir sonrakine girdim. İlmeği aldım. 2 ilmeği birlikte çektim. Bu şekilde tüm zincirlerin arkasındaki çizgiyi kullanarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Görüntüsünü de göstereceğim şimdi. Bu şekilde. ...30 tane zincirimiz vardı. 29.'ya 3 tane sık iğne yaptık. Sonra sırasıyla her birinin arkasındaki çizgiye bir tane sık iğne yapıyoruz. Buradaki zincire kadar, son zincire kadar. Eğer ben zincirlerimi gevşek çekmeseydim burada arka çizgiye girmekte zorlanırdım. Siz de eliniz sıkıysa zincirlerinizi 4 milimle çekiyorsunuz. Sıra sonuna kadar, son zincire kadar birer tane sık iğne örerek devam ediyorum. Video zaten muhtemelen 2 bölüm olacak. O yüzden yeni başlayanlar için artırma bölümlerini hiç kesmeden devam edeceğim. Son zincire kadar geldim. Son zincirin arkasına da 3 tane sık iğne yapıyorum. Mantığımız çok kolay. Bu tarafta ne yaptıysak
Diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. Son zincirin arkasındaki çizgiye girdim. Birinci sık iğne yaptım. Hemen işaretleyiciyi takıyorum. Aynı yere ikinci sık iğneyi yaptım ve aynı yere üçüncü sık iğne yaptım. Ve yine üçüncü sık iğnenin tepesine işaretleyiciyi takıyorum. Buradaki zincirin arkasına da 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi yine birer birer sık iğne örmeye devam edeceğiz. Burada sık iğnelerimizi örmüştük. Bu tarafta da diplerine sık iğne ördüğüm yerlerin dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Yani her sık iğnenin karşısına bir tane daha sık iğne denk gelecek. Görüyorsunuz V harf şeklinde görünüyor. Oralara giriyorum ve sırasıyla sık iğne yapıyorum. Ben size sıra sonunda sayı vereceğim. Sayılarınız tutmuyorsa arada yanlışlık yapmış olabilirsiniz. Sökeceksiniz. Doğru şekilde yapıp bir üst sıraya çıkacağız. Buradaki zinciri kullandık. Bir sonrakinden devam ediyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sırasıyla bir sonrakine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. İpi de arada gizliyorum. Ve bir sonrakine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Buradaki V harflerine giriyoruz. İpi de arada gizliyorum ve sık iğne yapıyoruz. Diğer tarafta ördüğümüz sık iğnelerin dibine girerek bir tane daha sık iğne yapıyoruz. İlmekten kalan ipi de arada gizlemiş oldum. Sık iğnenin dibine batıyorum hemen. V harf şeklinde görünüyor. Ona batıyorum. Bu tarafta da V harf şeklinde görünüyor. V harfine girdim. İpi aldım ve sık iğne yaptım. Bu şekilde yeşil işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. Orası bizim hem başlangıcımız hem bitişimiz. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak geldim. Burada ben doğru ördüm nereden bileceğim derseniz sayarak ilerleyeceğiz. Bu taraftaki iki işaretleyicinin arasındaki sık iğne sayısıyla bu taraftaki iki işaretleyici arasındaki sık iğne sayısı eşit olmak zorunda. Şimdi sayarak ilerleyeceğiz. İşaretleyicinin olduğu yeri saymıyorum. İşaretleyiciden sonra başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. İki işaretleyicinin arasında 27 tane sık iğne var. Diğer tarafta da aynı olmak zorunda. Burada işaretleyiciden sonra başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 tane sık iğne örmüşüm. Zaten burada en son işaretleyici var. Onu saymıyoruz. Yani doğru şekilde ilerlemişim. Şimdi siz de sayıyorsunuz. Eğer sayılarınız tutmuyorsa eksik ya da fazla batmışsınız demektir. Sökersiniz. Yanlış yaptığınız yeri düzeltir. Sonra bir üst sıraya çıkarsınız. Sayılarımızı eşitlemeden bir üst sıraya çıkmıyoruz. Ben size göstermek için değil, normalde de saydığım için sayıyorum. Sonradan sökmemek için sayarak ilerliyoruz. Şimdi siz de sayın. 27 tane varsa karşılıklı ona göre ilerliyorsunuz. Siz sayınızı, zincir sayınızı başta fazla tuttuysanız, modeliniz büyüttüyseniz siz de bu tarafta kaç tane varsa diğer tarafta da o kadar olduğuna emin oluyorsunuz. Şimdi sayılarımız eşit olduğu için bir üst sıraya çıkabiliriz. Bunları da özellikle yeni başlayanlar için, ilk defa çanta yapanlar için anlatıyorum. Anlatım yavaş geliyorsa, örgüyü biliyorsanız hızlandırarak izleyin lütfen. Yeşil işaretleyicinin olduğu yer bizim hem sıra sonumuz hem sıra başlangıcımızdı. Burada 3 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi yine artırmamızı yapıyoruz. Her bir sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapacağız. Aynı sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapacağız. Aşağıda 3 tane olan sık iğne sayısı bir üst sırada 6'ya çıkmış olacak. Ben bu tarafta ne yapıyorsam diğer tarafta da aynısını yapacağım. Buraları da size kesmeden göstereceğim. İyice pekişmiş olacak. Sıra sonuna geldim. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapacağım.
Birinci sık iğneyi yaptım. Hemen işaretleyiciyi takıyorum. Aynı sık iğnenin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani çift batıyorum. Buradaki ikinci sık iğnenin tepesine geldim. Birinci sık iğneyi yaptım. Aynı yere ikinci sık iğneyi yapıyorum. Buradaki işaretleyiciyi çıkardım. Üçüncü sık iğnenin tepesine de birinci sık iğneyi yaptım ve ikinci sık iğneyi yaptım. Ve bitişte hemen işaretleyiciyi takıyorum. Burada işaretleyiciyi artırmanın başında takıyorum. Burada sonunda takıyorum. Toplam 6 tane sık iğne oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi biz kaç sıra artırma yaparsak yapalım bizim aradaki sık iğne sayımız değişmeyecek. Arada 27 tane sık iğne var. Yine her birinin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Sayıların aynı olduğunu görebilmeniz için kesmeden orayı ördüm. 27 tane sık iğneyi ördüm. Yine bu tarafta da aynı artırmayı yapacağım. 3 tane sık iğne var. Her birinin tepesine 2 tane sık iğne yapacağım. 2 tane sık iğne yapıyorsak aynı yere bu çift batmak demektir. İşaretleyiciyi çıkardım. Sık iğnenin tepesine birinci sık iğneyi yaptım. Ve hemen işaretleyiciyi takıyorum. Ve aynı yere ikinci sık iğneyi yaptım. 2 tane yaptıktan sonra bir sonrakine geçiyorum. Yine aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve bir sonrakine geçiyorum. İşaretleyicinin olduğu yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen ikincinin üzerine işaretleyiciyi takıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Çünkü her birinin tepesine çift battık. 2 tane sık iğne yaptık. Yine arada 27 tane sık iğne var. 27 tane sık iğneyi sırasıyla örüyorum. Başlangıçtan saymaya başlarsanız sizin için daha rahat olur. Şimdi 27 tane sık iğneyi örelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık tekrar bölümlerini, bu aradaki sık iğne bölümlerini hızlı hızlı geçeceğim. Bu artırmaları hiç kesmeden size anlatacağım. Aynı yerlerle sıkmak istemiyorum. Aradaki 27 tane sık iğneyi ördüm ve yine yeşil işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Yani artık bir üst sırada artırma yapacağız. Burası benim hem sıra sonum hem bir üst sıraya başlangıcım. Yuvarlak motifle battaniye yaparken de anlatmıştım. Yuvarlak motifi yaparken, kağıt ipi şapkayı yaparken de anlatmıştım. Aynı yuvarlak tabandaki mantık gibi düşünebilirsiniz. Burada hepsine çift battık. Bir üst sırada bir tek bir çift yapacağız. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Tek demek sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapmak demek. Çift demek bir tane sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Bu sıra benim bir tek bir çift sıram. İşaretleyiciyi çıkardığım yere bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen işaretleyiciyi takıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine geldim. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift batıyorum. Ne yapacaktık? Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Çifti yaptık. Bir sonrakine tek batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tek battım ve işaretleyicinin olduğu yere çift batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen ikincinin tepesine işaretleyiciyi takıyorum. Arada 27 tane sık iğnemiz var biliyorsunuz. Onlardan birkaç tanesini öreceğim. Böyle tekrar anlatabilmek için, düzgün görünebilmesi için. Burası düzgün görünsün diye biraz örmek istedim.
Aşağıda 6 tane sık iğne vardı. Sırasıyla bir tek yaptık, bir çift yaptık. Bir tek yaptık, bir çift yaptık. Bir tek yaptık, bir çift yaptık. Yuvarlak tabanlardan da ne yapıyoruz? Tekle başladıysak çiftle bitiyoruz. Yani ben burada tekle başladım, çiftle bitmem gerekiyor. Sizin burada en son işaretleyeceği çift yapmadıysanız arada yanlışlık yapmışsınız demektir. Hemen buradakileri söküyorsunuz. Zaten çok az sık iğne var. Tekrar düzeltiyorsunuz ve çiftle bitirip tekrar sık iğneleri örmeye devam ediyorsunuz. Size verdiğim sayılardan emin olmadan lütfen bir üst sıraya çıkmayın. Bakın işaretleyicinin olduğu yerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sık iğnemiz var. Sayılardan emin olmadan devam etmiyoruz. Şimdi yine aradaki 27 tane sık iğneyi örelim ve diğer tarafta aynı işlemi yapalım. İşaretleyicinin olduğu yere kadar 27 tane sık iğne yaptım. Örgüyü bilenler için de söylüyorum. Onların beklemesine gerek yok. Burada hangi artırmaları yaptıysak sırasıyla burada da o artırmaları yapıyorsunuz ve sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Yani ben burayı anlattıysam burayı da ona göre yapıp sıra sonuna kadar gelebilirsiniz. Sizin beklemenize gerek yok. Ne örgü bilenler sıkılsın ne de yeni başlayanlar karıştırsın. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. İşaretleyiciyi çıkardım. Bu sıra benim bir tek bir çift sıram. O yüzden tekle başlıyorum ve hemen işaretleyiciyi takıyorum. Bir tek yaptım. Bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tek battım. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir sonrakine tek battım. İşaretleyicinin olduğu yere çift batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. İkincinin tepesine hemen işaretleyicimi takıyorum. Diğer tarafla eşit şekilde ilerledik. Burada da 9 tane sık iğne olduğundan emin olun. Ve sonrasında yine aradaki 27 tane sık iğneyi örmeye başlayabilirsiniz. 27 tane sık iğneyi hızlı hızlı örelim ve bir üst sırada artırmamıza devam edelim. Aradaki sık iğneleri ördüm. 27 tane olduğundan emin oldum ve artık bir üst sırada artırmaya geçebilirim. Artırmalarımız şu şekilde ilerleyecek. Tek sayılarımız birer birer artacak. Çiftlerimiz artmayacak. Tek sayılarımız birer birer artacak. Yani bir üst sırada 2 tane tek öreceğiz. 2 tek bir çift olacak. Bir üst sırada 3 tek bir çift. Sonra 4 tek bir çift gibi. O şekilde ilerleyecek. Burada bir tek bir çiftle başlamıştık. Şimdi öreceğimiz sırada bir çift 2 tekle başlayacağız. Başlarken bir çiftle başlayacağız. İşaretleyiciyi çıkardığım yere çift batacağım. Birinciyi yaptım. Hemen işaretleyiciyi takıyorum. Ve aynı yere ikinci sık iğne yapıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere 2 tane sık iğne yaptım. Birinciye hemen başlangıca işaretleyiciyi taktım. Bu sıra bizim ne sıramızdı? Bir çift 2 tek. Bir sonrakine tek battım. Bir sonrakine tek battım. 2 tekten sonra bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir çift, 2 tek, bir çift. Çiftleri aynı yere yapıyoruz. Tekleri sırayla yapıyoruz. Bir bunu yaptım, bir sonrakine yaptım. Çift yaptık. Şimdi 2 tane tek yapacağım. Birinci teki ördüm. Bir sonrakine ikinci teki ördüm. Şimdi çift yapıyoruz. Aynı yere 2 tane sık iğne ördüm. 2 tane tek yapmam gerekiyor sırasıyla. Birinci tek yapıyorum. İkinci tek işaretleyicinin olduğu yere denk gelecek. Çünkü çiftle başlamıştık. Tekle bitmem gerekiyor. Birinci teki yaptım. İşaretleyicinin olduğu yere ikinci tek yaptım ve hemen işaretleyiciyi takıyorum. Yine birkaç tane sık iğne öreceğim düzgün görünmesi için, düzgün anlatabilmem için. Anlayanlar buradaki 27 tane sık iğneyi örüyorlar. Diğer tarafta da aynısını yapıyorlar. Beklemenize gerek yok. Bu sıra bizim bir çift 2 tek sıramız. Bir çift 2 tek, bir çift 2 tek, bir çift 2 tek.
tekleri sırasıyla yapıyoruz. Bir sonrakine yapıyoruz. Buradaki sık iğne sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fark ettiyseniz her sırada üçer üçer artıyor. Şimdi aradaki 27 tane sık iğneyi örelim. Diğer tarafta da kesmeden aynısını göstereceğim. Yeni başlayanlar iyice pekiştirecek. İstediği çantada bu oval tavanı kullanabilecek. İstediği sayıları yapabilecek. Yine işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Ne yapıyorum? Çiftle başlıyorum. Diğer taraftaki gibi çiftle başlıyorum. Sık iğnenin içine birinci sık iğneyi yaptım. Hemen işaretleyiciyi takıyorum. Şunlar da ses gelmesin, şöyle avucumun içine alacağım tekrar. Çiftle başlayacağım için aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çiftle başladım. Sırasıyla 2 tek öreceğim. Bir sonrakine bir tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine bir tane sık iğne yaptım. 2 tekten sonra bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. Sonra sırasıyla 2 tane sık iğne örüyorum. Birinci sık iğneyi ördüm ve ikinci sık iğneyi ördüm. Bir sonrakine çift batıyorum. 2 tane sık iğnem kaldı. Oralara da zaten 2 tek denk gelecek. Birinci sık iğneyi yaptım. İkinci sık iğneyi yaptım. Hemen artırmanın bitimine de işaretleyicimi takıyorum. Yine 12 tane sık iğne olduğundan emin oluyoruz ve aradaki 27 tane sık iğneyi örüyoruz. Normalde örgüyü biliyorsanız zaten sadece buradaki işaretleyici size yardımcı olacak. Bunlara kullanmanıza gerek kalmayacak. Alıştıkça artık işaretleyicilere de gerek duymayacaksınız. Aradaki 27 sık iğneyi örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Elimdeki kağıt ipse de, makrome ipse de bu şekilde elimle düzeltiyorum. Yine artırma sıramızı yapacağız. Bir sırada bir tek yapmıştık, 2 tek yapmıştık. Şimdi demek ki 3 tek yapmam gerekiyor. Fark ettiyseniz burada bir tek bir çift yaptım. Burada bir çift 2 tek yaptım. Neden birinde tekle birinde çiftle başladım derseniz, bir üst sırada da şimdi tekle başlayacağız. Aralardaki tek ördüğümüz sayılar var. Burada bir taneydi, burada 2 tane. Eğer benim ördüğüm aradaki tek sayısı 2 gibi çift sayıysa o zaman çiftle başlıyorum. 3 gibi tek sayıysa tekle başlıyorum. Tek örerek başlıyorum. Sonra mesela arada 4 tane tek öreceğiz. 4 çift sayı. O zaman bir çift 4 tekle başlayacağım demek ki. Sonra 5 tane tek öreceğiz. 5 tek sayı, o zaman 5 tek bir çiftle başlayacağım. O yüzden bu sırada da 3 tek sayı olduğu için başlarken 3 tek bir çiftle başlayacağım. Yani tek örerek başlayacağım. İşaretleyiciyi çıkardım. İşaretleyicinin olduğu yere bir tane sık iğne yaptım. Yani ilk teki örmüş oldum. Birinci teki ördüm. Bir sonrakine ikinci teki ördüm. Ve bir sonrakine üçüncü teki ördüm. Tekleri sırasıyla örüyoruz. 1, 2, 3 tane tek yaptım. Bir sonrakine çift yapacağım. Aynı yere 2 tane sık iğne öreceğim. Bir sonrakine 2 tane sık iğne örüyorum. Sonra yine sırasıyla 3 tane tek yapacağım. Birinci teki ördüm. İkinci teki ördüm. Ve üçüncü teki ördüm. Bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne örüyorum. 3 tek bir çift. 3 tek bir çift. Şimdi yine arada 3 tek örüyorum. Ve işaretleyicinin olduğu yere çift örüyorum. Birinci sık iğneyi ördüm ve aynı yere ikinci sık iğneyi ördüm. Tekrar ikinci sık iğnenin tepesine işaretleyiciyi takıyorum. Mantığımız neydi? Tekle başlıyorsak çiftle bitiyoruz. Biraz sırada 12 tane sık iğnemiz vardı. Üçer üçer arttığına göre burada 15 tane sık iğnem olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sık iğnem var. Yine aradaki 27 tane sık iğneyi örelim ve diğer tarafta da aynı işlemi yapalım. İyice pekiştirelim. 27 tane sık iğneyi ördüm. Yine elimle şöyle düzleştiriyorum. Ve aynı
artırmayı yapacağız. 3 tek sayı olduğu için tekleri örerek başlıyorum. 3 tek bir çiftle başlayacağım. Birinci teki ördüm ve hemen işaretleyiciyi takıyorum. Sırasıyla bir sonrakine ikinci teki ördüm ve bir sonrakine üçüncü teki ördüm. Çiftimizi yapıyoruz bir sonrakine. 1, 2, 3 tekle başladık. Yanına çift yaptık. Sırasıyla 1, 2, 3 tek yapıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Ve son kez arada 3 tane sık iğne örüyorum. 3 tek yaptım. Biterken çiftle bitiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve sık iğnenin tepesine, ikinci sık iğnenin tepesine işaretleyiciyi takıyorum. Yine 15 tane sık iğnem olmalı ve aradaki 27 tane sık iğneyi de örerek bu sırayı bitiriyorum. Bir üst sıraya başlayabiliriz. Sıra sonuna kadar geldik. Artık bir üst sıradaki artırmamızı yapabiliriz. Bu sırada 4 tane tek yapmam gerekiyor. Çünkü teklerim her sırada birer birer artıyor. 4 çift sayı olduğu için başlarken çiftle başlıyorum. Yani bir çift 4 tek yapacağız. İşaretleyiciyi çıkardım. İşaretleyicinin olduğu yere çift batıyorum. Birinci sık iğneyi yaptım. Hemen işaretleyiciyi taktım. Ve aynı yere ikinci sık iğne yapıyorum. Çiftle başlamış olduk. Arada sırasıyla 4 tane sık iğne yapacağım. Birinci sık iğneyi yaptım. İkinci sık iğneyi yaptım. Üçüncü sık iğneyi yaptım. Ve dördüncü sık iğneyi yaptım. 4 tane sık iğneden sonra çiftim yapıyorum. Bir sonrakine 2 tane sık iğne yaptım. Sırasıyla 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 teki yaptım. Bir sonrakine çift batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek kaldı. Zaten çiftle başlamıştım. Tekle bitmem gerekiyordu. Dördüncü sık iğnenin de işaretleyicinin olduğu yere denk gelmesi gerekiyor. Birinci sık iğneyi yaptım. İkinci sık iğne yaptım. Üçüncü sık iğne yaptım. Ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü sık iğne yapıyorum. Yani dördüncü tek yapıyorum. Ve hemen işaretleyiciyi taktım. Üçer üçer arttığı için bu sırada 18 tane sık iğnem olmalı. İşaretleyicinin olduğu yerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane sık iğnem var. Demek ki doğru yapmışım. Aradaki 27 tane sık iğneyi örelim ve bu tarafta da aynı işlemi yapalım. Örgüyü bilenler zaten buraya göre yapıyorlar. Onlar beklemiyorlar. Yeni başlayanlar pekiştirmek için anlatımımı izleyebilirler. Aradaki sık iğneleri ördüm. Yine burada da aynı işlemi yapacağız. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. 4 çift sayı olduğu için neyle başlayacağım? Çiftle başlayacağım. Bir çift 4 tek. Bir çift 4 tek yapacağım. İşaretleyicinin olduğu yere aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Birincinin tepesine işaretleyiciyi taktım. Ve aynı yere ikinci sık iğne yapıyorum. Çiftle başladım. Sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğne ördüm. 4 tekten sonra bir sonrakine çift batıyorum. Çiftten sonra 4 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tek yaptım. Bir sonrakine çift batıyorum. Biterken 4 tekle bitmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4 ve dördüncü tekin işaretleyicinin olduğu yere denk gelmesi gerekiyor. 1, 2, 3 ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü teki yapıp artırmayı bitiriyorum. Yine 18 tane sık iğne olduğundan emin oluyoruz ve aradaki 27 tane sık iğneyi örüyoruz. Zaten doğru şekilde ilerlediysek, burada çiftle başladıysak dördüncü
tek buradaki işaretleyicinin olduğu yere denk gelmeli. Aradaki sık iğneleri örelim ve artık son artırma sıramıza başlayalım. 5 tek bir çiftte artık artırmamızı bitireceğiz. İşaretleyicinin olduğu yere kadar sıra sonuna kadar geldim. Yine her seferinde elimle düzeltiyorum. Ve artık son artırma sıramızı yapıyoruz. Burada 5 tek bir çift yapacağız. 5 tek sayı olduğu için tekle başlayacağım. 5 tek bir çift, 5 tek bir çift yapacağım. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere birinci teki yaptım ve hemen işaretleyicimi takıyorum. Sonra sırasıyla ikinci teki yaptım, üçüncü teki yaptım, dördüncü teki yaptım ve beşinci teki yaptım. Başlarken 5 tekle başladım. Sonra sırasıyla çiftimi yapıyorum. Bir sonrakine çifti yaptım. 5 tek bir çift. Çiftten sonra 5 tane tek örüyorum sırasıyla. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tek ördüm. Bir sonrakine çift örüyorum. Ve arada 5 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Başlarken tekle başladığım için zaten biterken çiftle bitmem gerekiyor. İşaretleyicinin olduğu yere çift yapıp bitiriyorum. Birinci sık iğne yaptım. Aynı yere ikinci sık iğne yaptım. Ve işaretleyiciyi takıyorum. Bu sıra bizim artık son artırma sıramız. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane sık iğnemiz var. Şimdi aradaki 27 sık iğne örelim. Bu tarafta da aynı anlatımı yapacağım. Sonra artık düz örerek devam edeceğiz. Aradaki sık iğneleri ördüm. Burada artırmamıza başlayabiliriz. İşaretleyicinin olduğu yerden tekleri örmeye başlıyorum. 5 tek bir çift yapacağız. Birinci teki ördüm. Hemen işaretleyiciyi taktım. Sırasıyla ikinci tek, üçüncü tek, dördüncü tek ve beşinci tek yaptım. 5 tekle başladım. Bir sonrakine çift batıyorum. Çift yaptıktan sonra 5 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tek yaptım. Bir sonrakine çift batıyorum. Ve arada 5 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tekten sonra çiftle bitiyorum. İşaretleyicinin olduğu yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve ikinci sık iğnenin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Şimdi aradaki 27 tane sık iğneyi örelim. Ve artık ben neye göre sayıları ayarladım onu anlatmak istiyorum. Aradaki 27 tane sık iğneyi de ördüm ve artık artırmayı bitirdim. Ben bunu neye göre yaptım? 96 tane sık iğneye ulaşmak için yaptım. Bu tarafta 27 tane sık iğne var. Bu tarafta 27 tane sık iğne var. Toplam 54. Burada 21 tane sık iğne var. Burada 21 tane sık iğne var. Toplam 42. 54 artı 42 96. Şunu da şöyle göstermek istiyorum. Ben size modelleri anlatmadan önce kendim örsök yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada 3 tane denemişim. 30 zincirde karar vermişim. Ben örsök yapıyorum. Size bir kere yapabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. 30 zincirle 96 sık iğneye ulaşıyoruz. 32 tane modelimiz var. Sonrasında 32 modeli ben 4'e ayıracağım ve artık askı kısmına doğru küçülteceğim. Yani 4'e bölmem gerekiyor. 32 4'e bölünüyor. 8. 30 zinciri kullanabilirim. 34 zincirle yaptığım zaman 104 sık iğneye ulaşıyorum. 34 modelim oluyor ama 4'e bölünmüyor. Onu yapamadım. Bunu söktüm, iptal ettim. Sonra belki büyütmek isteyenler olur diye 38 zincirle başladım. O da tam bölünüyor. 9 tane modelimiz olacak. Onlarla askıya doğru ilerleyeceğiz. Onu da yapabiliyoruz. Ama ben 30 zincirle kalın ipte 40 santime ulaşmışken size 38 zincirle anlatsam
Çok kalın bir ipiniz varsa siz de belki 45 santime ulaşacaksınız eninde. O kadar büyük bir çantaya da ihtiyacınız yok. İster 30 zincirle yapın, ister 38 zincirle yapın. Benim gibi yapmak istiyorsanız 30 zincirle yapın. Büyütmek istiyorsanız 38 zincirle yapın. Sadece model sayınız 36 olur. Sonrasında yine kurulumu eşit şekilde yapabiliriz. Ben size alternatifi söyleyeyim. Siz onun üzerine ilerleyebilirsiniz. Arttırmadaki 21 sık iğne değişmeyecek. Aradaki sık iğne sayınız değişecek. Burada da 35 tane sık iğne olacak karşılıklı. 36 tane de modele ulaşacaksınız. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. İstiyorsanız o şekilde de büyütebilirsiniz. Artık burada yapacağım işlem, benim aşağıda 96 tane sık iğnem var. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapacağım. Aşağıda çift batmışım, tek batmışım, onlara bakmıyorum. Her gördüğüm sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani 96 tane sık iğneyi koruyorum. Artık buradaki başlangıç işaretleyicisi hariç diğerlerini çıkartabilirim. Siz de oradaki ipiniz hariç diğerlerini çıkartabilirsiniz. Artırma ile işimiz kalmadı. O yüzden sadece başlangıç bitiş noktamız kalsın. Artırmanın üzerine 2 sıra her birine tek batacağız. Ve tabanımızı bitirip modelimizi kurmaya başlayacağız. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Burası benim birinci sık iğnem, burası 96. sık iğnem. İşaretleyicinin olduğu yere birinci sık iğneyi yaptım ve hemen işaretleyiciyi takıyorum. Sırasıyla her gördüğüm sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Aşağıda ne battığım önemli değil. Sırasıyla V harfleri görünüyor. Sık iğnenin tepesi de V harfi şekline benziyor ve her birinin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar, yeşil işaretleyicinin olduğu yere kadar bir tane sık iğne yapıyorum. Biz her birine tek battığımızda artık oval tabanın kıvrıldığını görebilirsiniz. Şu anda bile kıvrılmaya başladı. Kağıt şapkayı da anlatırken biliyorsunuz, tabanımızı örmüştük. Yuvarlak şekilde tepeyi örmüştük. Sonra düz batmaya başladığımızda şapkamız da çukurlaşmaya başlamıştı. Aynı onun gibi. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar örerek geldik. Burası bizim çantamızın güzel yüzü. Burası çukurlaşan taraf çantamızın iç tarafı. Sıra sonuna kadar geldim. Ben yine normalde garanti yürüdüğüm için yine hepsini saydım ve 96 tane sık iğne olduğundan emin oldum. Arada fark etmeyebilirim, yani aynı yere 2 kere de batabilirim. 97 olur. Modelimi düzgün kuramam. O yüzden ben her sırada garanti olsun diye sayıyorum. Sırf size anlatmak için değil. İşaretleyiciyi çıkardım. Yine işaretleyicinin olduğu yerden sık iğne örmeye başlıyorum. Tekrar işaretleyiciyi taktım. Ve sıra sonuna kadar yine her birinin tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Garantici olmakta fayda var. Sonrasında sökmekle uğraşmaktan, pamuk makrameye en azından sökebiliriz ama kağıt ördüyseniz öncesinde çok zor söküldüğünü ya da sökülmediğini ya da söksek bile ipin yapısının bozulduğunu görebilirsiniz. İyice çukurlaşmaya başlıyor. Sıra sonuna kadar gelelim. Yine sıra sonuna kadar geldim. 96 tane sık iğne ördüğümden emin oldum. Arada yanlışlık yapmadığımdan emin oldum. Ve artık modelimi kurmaya başlayabilirim. Benim için bu kadar çukurluk yeterli tabanda. Siz daha çok artırmak istiyorsanız istediğiniz sıra sayısı kadar 96 tane sık iğneyi koruyarak tek batmaya devam edebilirsiniz. Normalde kendi çantamızda da şu şekilde görünecek. Bu taban benim için yeterli ama siz yeterli değil derseniz dediğim gibi tek örmeye devam edebilirsiniz. Artık modelimizi kurmaya başlayalım. Sık iğnenin olduğu yere ipimi kaydırdım ve buradan itibaren örmeye başlıyorum. Tekrar gösteriyorum. İşaretleyicinin olduğu yere ipimi kaydırdım ve buradan örmeye başlayabilirim.
Modelimiz de bu şekilde yine V harfine benzeyen modellerden oluşuyor. 32 tane modelimiz var. Ön tarafta 16, arka tarafta 16 tane modelimiz var. Onları nasıl kuracağız? Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Buraya kaydırmıştık. Bir zincir çekiyorum ve ipi uzatıyorum. V harfi ne kadar büyük olsun istiyorsam, model ne kadar büyük olsun istiyorsam o kadar uzatıyorum. Tığın başına doladım. Aynı sık iğnenin içine 3 kere gireceğim. İpimi alacağım ve uzatacağım. Birinci kere girdim, ipi aldım ve uzattım. İpi tekrar tığa aldım. Buradan ipimi alıyorum. İkinci kez ipi uzattım. Tığın başına doladım. Aynı yere üçüncü kere girdim. İpi aldım ve tekrar uzattım. 3 kere girmiş oldum. Üçüncünün sonunda tığa tekrar ip alıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Arada 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar 3 kere gireceğim. Ve üçünde de ipimi uzatacağım. Tığın başına doladım, aynı yere girdim, ipi aldım ve uzattım. Tığın başına doladım, aynı yere girdim, ipi aldım ve uzattım. Tığın başına doladım, aynı yere girdim, ipi aldım ve uzattım. 3 kere girdikten sonra bütün ipleri topluyorum ve birinci modelimi oluşturuyorum. Ben burada 3 kere girdim. Buradaki kağıt ipimde de 3 kere girdim. Diğer gösterdiğim 40 santimlik olan çantada da 3 kere girmiştim. Sizin ipiniz böyle çok ince olabilir dediğim gibi. O zaman siz de 4 kere girersiniz. Daha dolgun yapabilmek için 4 kere de girebilirsiniz. Birinci modelimizi kurduk. Şimdi ikinci modele geçebiliriz. Hep aynı işlemi yapacağız. 1-2 tane sık iğne atlayacağız. Üçüncüsüne modelimizi kuracağız. Tığın başına bir kere doluyorum. Aşağıdan 1-2 tane sık iğne atladım. Üçüncüsüne giriyorum. İpi aldım ve uzattım. Birinci uzatmayı yaptım. Tığın başına doladım. İpi aldım. İkinci uzatmayı yaptım. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim ve üçüncü uzatmayı yaptım. Tığın başına doladım. Hepsini birlikte topluyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere aynı işlemi yapacağım. Girdim. Birinci kez ipimi uzattım. Tığın başına doladım. Girdim. İkinci kere ipimi uzattım. Ve tığın başına doladım. Girdim. Üçüncü kere ipimi uzattım. Ve hepsini birlikte topluyorum. Gördüğünüz gibi ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Sadece buradaki V harfinin ortasında 2 zincir çekiyoruz. Bir modelden diğerine geçerken arada zincir çekmiyoruz. Yeni başlayanlar anlayana kadar devam edeceğim. Tığın başına doladım. Aşağıdan 1-2 tane sık iğne atladım. Üçüncüsüne giriyorum. İpi aldım ve uzattım. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. İpi aldım ve ikinci kez uzattım. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. İpi aldım ve uzattım. Üçüncü kere uzatmadan sonra tüm hepsini topluyorum. Ve arada 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra yine aynı yere 3 kere gireceğim. İpimi uzatacağım ve hepsini tekte toplayacağım. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere giriyorum. Birinci kez ipimi uzattım. İkinci kez ipimi uzattım. Ve üçüncü kez ipimi uzattım. Hepsini birlikte topluyorum. Pamuk makrome ile de bu şekilde görünüyor. Ben belki sonrasında aynı örmeye devam ederek pamuk makrome ile çantamı bitirebilirim. Üçüncü modelimizi de yaptık. Tekrar tığın başına doluyorum. 1-2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncünün tepesine giriyorum. İpi aldım ve uzattım. Birinci uzatmayı yaptım. Tığın başına doladım. İkinci uzatmayı yaptım. Tığın başına doladım ve üçüncü uzatmayı yaptım. Üçüncü uzatmadan sonra tüm ipleri topluyorum ve arada 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar aynı işlemi yapıyorum. Aynı sık iğnenin tepesine girdim. Birinci kere uzattım. Tığın başına doladım.
aynı yere girdim. İkinci kere ipimi uzattım. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim ve üçüncü kere ipimi uzattım. Hepsini birlikte topluyorum ve bu modeli de bitiriyorum. Son kez bir tane daha göstermek istiyorum. Hep aynı devam ediyor ama pekişmiş olsun. Sadece modelde V harfinin arasında zincir çekiyoruz. Bir modelden diğerine geçerken zincir çekmiyoruz. Tığın başına doladım. Aşağıdan 1-2 tane sık iğne atladım. Üçüncünün tepesine giriyorum. İpi aldım ve uzattım. Her seferinde tığın başına doluyorum. Aynı yere giriyorum. İpimi alıyorum ve ipi uzatıyorum. İkinci kere uzattım. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. İpi aldım ve uzattım. 3 kere uzattıktan sonra tüm ipleri topluyorum. Arada 2 zincir çekiyorum ve aynı yere birinci kez ipimi aldım, uzattım. İkinci kez ipimi aldım, uzattım ve üçüncü kez ipimi aldım ve uzattım. Tekrar hepsini topluyorum. Bu şekilde aşağıdan 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüye bu şekilde modellerimizi kuralım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda 32 tane modelimiz olması gerekiyor. Yine sayarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelebiliriz. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir modelimiz kaldı. Toplam 31 tane model yaptık. 32.'yi beraber yapacağız. Burada 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüye yapıyoruz. Gördüğünüz gibi en sonda arada 2 tane sık iğne kalmış oluyor. Yani 96 tane sık iğne tam oturmuş oluyor. Tığın başına doladım. Son modeli beraber yapalım. 1-2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüye girdim. İpimi aldım ve uzattım. İkinci kere ipimi uzattım. Üçüncü kere ipimi uzattım ve hepsini birlikte topluyorum. Arada 2 tane zincir çektim. Aynı yere girdim. İpimi uzattım. İkinci kere ipimi uzattım. Üçüncü kere ipimi uzattım ve hepsini birlikte topluyorum. 32. modeli de yapmış oldum. Biterken de arada 2 tane zincirim kalmış oldu. Tekrar etmek istiyorum. Bir modelden diğerine geçerken arada zincir çekmiyoruz. Gördüğünüz gibi arada zincir yok. Sadece V harfinin ortasında 2 tane zincir çekiyoruz. Sıra sonunu nasıl yapıyorum? Artık 32.'yi yaptım. Birinci V harfinin ortasına giriyorum. Modelin ortasına girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Bu sırayı bu şekilde bitirmiş olduk. Artık her modeli buradaki 2 zincirlerin içine kuracağız. Yani V harfinin ortasını kuracağız. Üst sıralarda da böyle bu şekilde iç içe geçmiş V harflerimiz görünecek. Şimdi ben ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada da birkaç tane modeli anlatacağım. Sonra artık kendi çantamıza geçeceğiz. Başlangıcı tekrar göstermek istiyorum. Burada birinci modelin içine kaydırdık. Tekrar ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. İpi yeteri kadar uzattım. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa gireceğim. İpimi alıp uzatacağım. Birinci kere uzattım. İkinci kere uzattım. Ve üçüncü kere uzattım. Hepsini birlikte topluyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. Birinci kere ipimi uzattım. İkinci kere ipimi uzattım ve üçüncü kere ipimi uzattım ve hepsini birlikte topluyorum. Yine bir tane daha modelimizi kurduk. Bir sonrakine geçiyoruz. Bir modelden diğerine geçerken arada zincir çekmiyoruz. Tığın başına doladım. Yine buradaki 2 zincirlik boşluğa geldim. İpi aldım. Birinci kere uzattım. İpi aldım. İkinci kere uzattım ve ipi aldım. Üçüncü kere uzattım. Hepsini tek de çekiyorum. Arada 2 zincir çektim ve aynı yere birinci kere girdim, ipimi uzattım. İkinci kere girdim, ipimi uzattım. Üçüncü kere girdim ve ipimi uzattım. Hepsini birlikte çekerek ikinci V harfini de oluşturmuş oldum. İkinci modeli de oluşturmuş oldum. Bu şekilde her 2 zincirlik boşluğa yani V harflerinin ortasına modellerimizi kuruyoruz. Sıra sonunda yine 32 tane modelimiz olmalı. 32 modeli koruyarak sıra sonuna kadar geliyoruz.
Sıra sonunda 32. modelde yaptığımızda yine buradaki ilk modelin içine kaydırıyoruz. Tekrar bir zincir çekip bir üst sıraya devam ediyoruz. Modelimiz kaç sıra örersek örelim aynı şekilde ilerliyor. Tekrar ediyorum. 32.'ye kadar geldiniz. 2 zincirlik boşluğa modellerinizi yaptınız. Burada artık 32. bitince ilk yaptığımız modelin içine kaydırıyoruz. Bir zincir çekip yine örmeye devam ediyoruz. Artık kendi orijinal çantamıza ve boyutlarımıza dönebiliriz. Biraz önce ölçmüştüm. 34-34,5 santim gelmişti eni. Sizde bu değişebilir elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ya da ipinizin inceliğine, kalınlığına ve tığ numaranızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Şimdi ben burada 12 sıra ördüm. Orijinalinde 9 sıra örülmüş ama ben 9 sıra yaptığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra yaptığımda bu şekilde 22 santimlik bir ölçüye ulaştım ve bu çok yetersiz geldi bana. Diğer ördüğümde de zaten yine aynı sayılarda örmüştüm. Boyunu uzatmıştım. Demek ki oradaki böyle ip uzatmaları daha uzun yapılmış. O yüzden onlara 9 sıra yeterli gelmiş. Ama bana yeterli gelmedi. Boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Boyunu 29 santim yapmışım. 29 santimlik ölçüye ulaşmışım. Siz 30-31 santim istiyorsanız daha da artırabilirsiniz. Ben 12 sırada bitirdim. Siz 13-14 sırada da bitirebilirsiniz. Modelimizi artık kurduk, anladık. İstediğimiz sıra sayısı kadar devam edebiliriz. Ölçerek devam ediyoruz. İçimize sinen ölçüde artık burayı örmeye bitiriyoruz. Artık buradaki çantanın üst bölümüne geçeceğiz. Çantamızı ayıracağız. Önde ve arkada 8-8 ayıracağız. Sonra saplarımızı yapacağız ve çantamızı bitireceğiz. 12 sıra ördüm. Tabandan yukarı 29 santime ulaştım. Siz de istediğiniz sıra sayısında ördünüz. Ve artık bitişimizi yapıyoruz. Buradaki hatta son modeli beraber yapalım. Kağıt ipte nasıl örüldüğünde. En başta böyle göstermek istiyorum. Her sırada 32 tane modelimiz var. Bitişte de son modeli beraber örelim. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım ve uzattım. Birinci kere uzattım. İkinci kere uzattım. Üçüncü kere uzattım. Ve hepsini birlikte topluyorum. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. Birinci kere ipimi uzattım. İkinci kere ipimi uzattım. Üçüncü kere ipimi uzattım. Ve hepsini birlikte topladım. 32. modelimizi de kurmuş olduk. Sıra sonunda artık bitişim yapacağım için buradaki yine ilk modelin içine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Burada bir zincir çekiyorum. Yeteri kadar ip bırakıp ipimi kesiyorum. Artık önde ve arkada 16 tane modelimi oturtacağım. Yine işaretleyicilerle 8-8 önde ve arkada ayıracağız. Artık askıya doğru örgümüzü, çantamızı inceltmeye başlayacağız. Birinci bölüm bu kadardı. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.